Arkadaşlar merhaba. Bugün vuruşun ikinci bölümünü anlatacağımdan dolayı konumuzda vuruş olmuşken direkt ben teşekkür etmem gereken insanlar var. Ona teşekkür edeyim. İlk önce firma sahibi Hector Bey'e, aynı zamanda Türkiye distribütörü olan Levent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Milyon uçları ve milyon topu sağ olsunlar, toplarımı yollamışlar. Beni de mutlu ettiler. Bundan sonra seri pozisyonlarına gireceğiz. Seri pozisyonlarını milyon uçlarıyla ve milyon toplarıyla yapmaktan mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Üstadım, bir altın tavsiye sorusuyla da karşı karşıyayız. Vuruş tekniklerinde dünya klasmandaki oyunculara baktığımızda neredeyse hepsi topa farklı vuruyor. Vuruşları değişkenlik gösteriyor. İnsan hangisinin en doğru olduğunu bilemiyor ve işlerinde kayboluyor. Ayrıca ilerleme süresi uzuyor. Bize bu uzun ve zor olan yolu kolaylaştıracak tavsiyen nedir? Evet kardeşim, bu sorduğun soru başta da bahsettiğimiz gibi tam can alıcı bir soru sordun. Hemen hemen şu anda bütün bilardo oynayanların zannediyorum ki hepsinin ortak olarak düşündüğü soru bu soru. Biz bunca bilardocunun içinde, bunca dünya klasmandaki olan insanların içinde kendi vuruş tekniğimizi nasıl bulacağız? Kendi armonimizi nasıl yakalayacağız? Böyle dedikten sonra şunu söyleyebilirim sana. İlk aklıma gelen, belirleyici olması açısından 3 isim geldi aklıma. Birinci isim Daniel Sanchez. Daniel Sanchez'i anlatmama gerek yok. Daniel Sanchez'in vuruş tekniğine bakalım. Daniel Sanchez ne yapıyor? Baktığınızda ıstakayı salladığımdaki limajdaki uzaklık en fazla buradan buraya uzanan uzaklığı 10 santim bile geçmiyor. Ben bunu kendimde uyguladım. Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü benim boyuma ve fiziğime uymuyor. Kim geliyor? Dionyelin. Dionyel'ine bakıyoruz. Dionyelin ıstakayı böyle sallıyor. Tamam. Ondan sonra kim geldi aklıma? Blomdahl geldi mesela. Blomdahl nasıl yapıyor? Blomdahl'a baktığımızda ıstakayı, belki de bu limajını, bu arada limaj Fransızcadan gelen bir kelime, ıstaka sallama manasına geliyor ama biz ıstaka sallama diyoruz. Blomdahl'a baktığımızda ıstakayı böyle sallıyor. Kaç kere? 12, 13. Şimdi şunu söylemem lazım. Peki usta, bunların hangisi doğru? Nasıl diyeceğiz biliyor musunuz? Yani ilk önce şunu belirlememiz lazım arkadaşlar. Hani derler ya, Pandora'nın kutusunu açmadan evvel, yani seri pozisyonlarına, bilardoyu hakiki manada doktor zihniyetinde öğrenmek adına buralara geçmeden önce ilk önce şunu bilmeniz lazım. Topa çok iyi vurmanız lazım. Ben birçok vuruş tekniği sayabilirim. Hatta videonun ilk bölümünde neden bahsettik? Konuşmak gerekirse sabaha kadar anlatsam bitmez. Evet, vuruş resmen kendine has bir alan barındırıyor. Bunu anlatmam için size birçok mahalle ismi, birçok cadde ismi saymam lazım. Ben buralara girmeyeceğim. Benim gireceğim nokta şurası. 2 tane ana vuruş tekniği göstereceğim. Bu 2 ana vuruş tekniğinde topa nasıl vuracağınızı göreceksiniz ve ona göre kendinizi şekillendireceksiniz. Başlayabiliriz. Öyle bir şey vermem lazım ki size. Yani 30 yıldır bilardo oynuyorum mesela. Bu 30 yılı nasıl 2-3 yıla indirebilirsiniz? Elimde ancak bir sihirli değnek olması lazım. Ama benim söyleyeceğim şekilde ilerlerseniz zannediyorum süreyi çok kısaltacaksınız. Yoksa boğulursunuz. Bir sürü teknik, bir sürü vuruş tekniği, mahvolur kalırsınız, kafayı yersiniz. Ben size söyleyeyim. Şimdi ilk önce yeri gelmişken asıl önemli şeyi söyleyeyim. Çünkü artık bilardoya giriyoruz. Ben de girdiğimizde çok seviniyorum. Asıl dersler başlıyor, heyecanlanıyorum doğrusunu söylemem gerekirse. İlk önce pozisyon geldiğinde, pozisyon derken bilmiyorum, hiçbir matematikçiyle konuşmadım. 1.42'ye 2.84 olan ölçüde bir masada, iç havuzunda bu toplar arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir zaman aynısı kalmıyor. Yani dediğim gibi benim matematiğim iyidir ama bunu ben gerçekten hesaplayacak matematik yok.
kaç milyon tane olasılık var. Çünkü sadece bir topun kalışı değil. 3 topun da aynı yerde kalma ihtimali olmuyor. Ama pozisyonlar usta, evet pozisyonlar birbirine benziyor ama aynı değil. Onun için her pozisyonda, her vuruş tekniğinde ayrı bir fokus gerekiyor. İlk önce topa geldiğimizde armoni bölümünde anlatacağım onu gerçi ama her sporcunun bakın dünya klasmanındaki her bilardonun kendine göre bir armonisi, bir şekli, bir yürüyüşü, bir topa yaklaşışı var. Şimdi ilk önce biz topa geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Bundan önceki videolarda ne anlattım? Bilardoda ilk önce kalbin, kolun ve beynin üçünün de aynı veriyi verdiği takdirde ancak sayıya ulaşabileceğinizi söyledim. Evet, ne yapmalıyız ilk önce? Şunu yapmalıyız. Birinci aşama. Topu sayıyı ilk önce hayalimizde yapmalıyız. Hayalimizde neden yapmalıyız? Hayalimizde yaptığımızda bir şey söyleyeyim mi size? İnanın bakın altına da imza atarım bu dediğim şeyin. Bunu başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Yani beni kafayı yemiş gibi görmeyin. İnanın bu iş böyle. Farklı düşünceler, farklı zihniyetler girebilir ama bu beni ilgilendirmiyor. Murat Gökmen'e göre böyle. Şimdi baktığınızda dedim ya kalp, beyin ve kol aynı veriyi vermeli. Hayalde çözdüğümüzde kalbi hallediyoruz. O bizim buramıza yerleşiyor. Ha tamam, hayalimde sayıyı çözdüm. Ondan sonra ikinci aşamada kalınlığı buluyoruz. Bakın hepsi sıra sıra, bu sıralamayı hiç atlamayın. Sizi fokuslandıracak, odaklandırmanızı ilerleyeceksiniz. Hani bu bilardocuların yani üst katmandaki olan adamların yaptıkları bu arkadaşlar. Kendilerine göre bir şey bulmuşlar ve onu resmen bir dikiş yapar gibi yapıyorlar. Şimdi ilk önce kalınlığı buluyoruz. Hayalde oturdu sayı. Kalınlığı buluyoruz. Kalınlığı bulduktan sonra üçüncü aşamada topa hangi falsoyla vuracağımızı buluyoruz. Bunları yaptığımızda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Beyni hallediyoruz. Kalp halloldu. Beyin de halloldu. En sonda da tempoyu hallediyoruz. Onda da kolu hallediyoruz arkadaşlar. Bu sıralamayı asla atlamayın. Bakın ha. Dediğim gibi başka bir yerde bulamazsınız. Çok önemli. Kalp, beyin ve kol üçgenini halletmeniz lazım. Eğer bu sayıyı otursanız o sayı kaçmaz. Evet. İlk önce bunu hallettik. Neyi anlattım? Duruşu anlattım, tutuşu anlattım ve vuruşu anlatıyoruz değil mi? Topa iyi vurmazsanız bilardoyu oynayamazsınız dedik. Bunları tekrarlamak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Topa 3 bant bilardo sporunda eğer gerçekten hak ettiği biçimde vurulmazsa bu işi yapamazsınız. Usta o zaman göster bakalım ne yapacağız? Evet gösteriyorum. Ben dedim ya bir sürü cadde ismi saymam lazım, bir sürü mahalle ismi saymam lazım. Bunlarla hiç uğraşmayacağım. Bir sürü vuruş tekniği var. Ama ben 2 tane size ana tema vereceğim. Buradan yürürseniz ilerlersiniz. Kendi tekniğinizi bulmanız lazım bir kere ben size söyleyeyim. Ya yanınızdan bir usta geçecek, diyeceksin ki usta böyle nasıl? Kendinizi hep check etmeniz lazım. Bir kere şunu söyleyeyim, onu zaten bilardonun psikolojik bölümlerine girdiğimizde anlatacağım. Kendinize çok sert öz eleştiri yapmanız lazım. Çok sert. Başkasını eleştirirken aynı bir kelebek gibi olacaksınız. Ama kendinizi eleştirirken çok sert olmanız lazım ki bu süreyi kısaltasınız. Dünya klasmanında bir bilardocu olmanız için, üst katmanlarda dolaşmanız için başka çareniz yok. Şimdi ilk önce ben şunu söyleyebilirim. Korelilerin gidelim. Yani rizikosuz vuruş tekniğini göstereceğim size. Onlar ne yapıyorlar? Koreliler diyorum çünkü ben onlarda gördüğüm için diyorum. Yani siz başka bir şey de diyebilirsiniz. Onlar ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Bakın. Bu ıstakada bütün süzgeçten geçirdikten sonra sayıyı ıstakayı yatırdıklarında şu ıstaka şurada bekliyor. Bakın. Bakın. Hiç riziko yok. Adamlar geliyorlar. Bak şurada 1 2 böyle vuruyorlar. Bu neyi sağlıyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Aşırı kontrol ve aşırı özgüveni sağlıyor. Bu bana uymuyor.
Onu öyle diyebilirim. Bunun çok doğru olduğunu biliyorum ama bana uymuyor. Ötekisi ne? Yani bu tutarak, Korelilerinki tutarak. Yani tutarak dediğim adını öyle koyuyorum ben. Başkası başka bir şey diyebilir. Bu tutarak bakın. Istakayı tutarak burada duruyor. Ha bu rizikosuz. Ama bizde şimdi Akdeniz kanı olduğu için bize uymuyor arkadaşlar. Ha, bana uymuyor yani size uyabilir. Şimdi ötekisi de şu. Bu limajı geldiğinde bakın. Yani fokus yapıyorum. Böyle vuruyor. Bundaki iki ortak özellik ne biliyor musunuz? Istaka önemli olan söyleyeceğim size. Yani vurduktan sonra bir de şöyle bir model var. Bakın bu hastalıklar ben bu yolda giderken bende de vardı. Yani ıstakayı vuruyorsun kalkıyor daha top gelmeden. Top vurduktan sonra bir kere bu masada kalmanız lazım. Yani şu topa vurduktan sonra bu masada kalmanız lazım. Hemen kalkmayacaksınız. Ya da şöyle yapamazsınız bakın. Böyle bir şey yok yani. Tam stabil olmanız lazım. Çelik gibi olmanız lazım. Nerede kaldım ben? Konuşurken bu sefer bunları da karıştırıyorum. Çelik gibi olmanız lazım. Kendinize en uygun şekli neyse onu kendinize ayarlamanız lazım. Ha demeniz lazım ki tamam kardeşim ben artık bu yoldan gideceğim. Bir de eğer şunu söyleyeyim size o size süreyi uzatır. Ya bir şeyi vurduktan sonra eğer onun doğruluğuna inanıyorsanız ortalamanız artıyorsa armoniniz değişiyorsa kendinize güvenmeniz fazlalaşıyorsa orada gidin yani inatçı olun. Yani sürekli değişkenlik gösterirseniz ben size söyleyeyim mi? Şansınız yok arkadaşlar. Hiç şansınız yok. Darmadağın olursunuz. Boş yere mahvolursunuz, üzülürsünüz, ağlarsınız. Benim size söyleyebileceğim bu iki vuruş tekniğinden ilerlemeniz lazım. Yani bu birincisine dedim, şunu dedim. Bakın gene gösteriyorum ki iyice fokuslanın. O süzgeçten geçirdikten sonra bu Korelilerin tekniği. Şöyle bakın geliyor. Bir, en fazla iki. Istaka geri çekildiğinde ileri gitmeli. Yani en son vuruşu yaptığında ıstakayı oynatmamanız lazım. Şöyle yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Bu ıstaka geldiğinde şuradan çektiğinde bunu artık vurmanız gerekiyor. Bir daha gösteriyorum. Gördünüz mü? Hazır. Aha, bir de şimdi böyle gösteriyorum. Hazır. Yani bunu çok iyi ayarlamanız lazım. O şişeyi anlattığımdaki bir önceki videodaki durumu çok iyi yapmanız lazım. Bu limajda hiç seklememeniz lazım. Bu topa gerçekten kale gibi vurmanız lazım. Yani söylenecek çok şey var arkadaşlar. Ama şimdilik vuruşla alakalı söyleyebileceğim bu. Yoksa bu videonun süresi de yetmez, zamanı da yetmez. Hepinize başarılar diliyorum. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.